Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün sizlerle birlikte bavul veya diğer tabiriyle silindir çanta çalışması yapacağız. Ben bir siparişim varken başlamıştım. Sizler için de video çekmek istedim. Şimdi ilk önce bir kitimizin içerisindeki parçalara bir bakalım. Kitimizin içerisinde bir adet yan askısı, 2 tane yuvarlak deri parçamız ve bir de askı fermuar aparatımız bulunuyor. Çok basit, rahatlıkla bir günde kolaylıkla yapabileceğiniz bir çanta. Çok çabuk ilerliyor, çok çabuk bir birleşimi oluyor. Ben şimdi iki parçasının kenarlarına başladım. Diğer parçalarını da sizlerle beraber yaparız diye bıraktım. İlk parça silindiri ördüm ve fermuar olan deri aparatımın bir kenarını ve bu şekilde tamamladım. Şimdi diğer kenarlarını ve bunu sizlerle beraber yapalım. Ben bu çantayı yaparken Sultan'ın metalik ince koton ipini kullandım. Daha önce de bunun bakır rengini kullanarak aynı şekilde bir silindir çanta yapmıştım. Şimdi bu sarılı siyahlı bir rengi var. Tam yansıyor mu orada bilmiyorum. Onu kullanmayı tercih ettim. Koyu kahverengi bir setim var. Ve bu ipi şu şekilde 3 ve 3,5 numaralı bir tığla 230 metrajlık bir ip. Rahatlıkla bir tane ip yetiyor. Çok az bir şeyde kalıyor ipin kendisinden. Yine herhangi bir aksilik olursa tabii ki hani bir şey olursa gene videonun sonunda tam bir ip miktarını sizlere söylerim. Zaten bu 200 gramlık bir ip. 200 gramlık bir ip. Bu ipi de benim elime 3 iyi geliyor. Ama isterseniz 3,5 numarayla da rahatlıkla örebilirsiniz. Yumuşak. Örümü oldukça rahat bir ip çünkü. Ben bunları 3 numarayla yaptım. Yine aynı şekilde 3 numarayla devam edeceğim. Şimdi kenar aparatlarımızdan yapmaya devam edelim. Dediğim gibi ben bir tarafını yapmıştım. Diğer tarafını da hemen başlayıp dolduralım. Şimdi alacağınız kitin özelliğine göre, delik sayılarına göre, aralarındaki boşluğa göre doldurma işleminiz değişecektir. Ve kullanacağınız ipin, bunu kağıt iple de yapabilirsiniz, normal makrome iplerle de yapabilirsiniz, mumlu iplerle çalışabilirsiniz, supra ipleriyle çalışabilirsiniz. Dilediğiniz iple çalışabileceğiniz bir çanta modeli. Dediğim gibi ipe göre de içlerine doldurma sayılarını ve tığınızı mutlaka ona göre değişecektir. Yani değişiklik gösterecektir. Ben bunda 3 milim tığ dediğim gibi kullandım. İpimi bu şekilde aldım. Hiçbir şekilde zincir falan çekmedim. Direkt ilk boşluğundan geçirdim. Ve boşluk hizası boyunca çektim. Ve sık iğne olarak kapattım. Bu benim ilk zincir sık iğnem. Bunu ilmek olarak saymıyoruz. Yanına bir tane daha yapıyorum. Ve bir tane daha yapıyorum. Şimdi aslında içerisine 3 kere girdim çıktım. Ama toplamda yani sonuçta aslında benim ilk bağlama zincirim olduğu için benim 2 tane burada sık iğnem olmuş oldu. Ben genellikle bitişini yani bu diğerlerine ben 3'er tane koyacağım bütün boşlukların içerisine. Buraya geldiğim zaman 3 taneyi yaptıktan sonra bir taneyi son bir taneyi de buraya yapıp da o şekilde bitiriyorum ki şu arada bir boşluk oluşup da bir ekstra bir genişlik olmasın diye. Bunu 2 tane de bıraktım. Sıradan devam ediyorum. Bu ipi de arka tarafta hem örerken de gizliyorum. Hemen diğer deliğe geçtim. Diğer boşluğuma geçtim. 1, 2 ve 3 tane olacak şekilde doldurdum. Dediğim gibi ipinize göre ister yani kalınlığı, inceliği değiştirecektir. 3 2 3 2 doldurabilirsiniz veya ipiniz biraz daha kalındır 2 2 doldurarak devam edebilirsiniz. Dediğim gibi ben 3 benim için ideal oldu. Daha önce de ben dediğim gibi aynısından yaptım. Aynı ipi kullanarak yaptım. Onda da aynı sayıları kullanmıştım.
Bunda da aynı şekilde devam edeceğim. Şimdi bütün boşluklara üçer tane yaparak devam ediyorum. Arada herhangi bir zincirim bir şey yok. Normal sık iğne yapıyorum. Bunu isterseniz eğer bu aradaki sıklıkları ayarlayamıyorsanız burada tabii 2 tane aynı numaradan olması lazım veya bir küçük tığ kullanabilirsiniz deliklere çekmek için. Bu yukarıda bu tığla bunu sabit bir şekilde tutup diğer bir başka tığla bu şekilde ilmeğinizi çekip yukarıya dengeledikten sonra, yani hizaya getirdikten sonra bitirme işlemini diğer tığla da yapabilirsiniz. Eğer eşit yapmakta zorlanıyorsanız, yani bu ilmekleri sıralarken eşit yapmakta zorlanıyorsanız bu tekniği de kullanabilirsiniz. Ben böyle bir sıkıntı yaşamadığım için ben tek tığla işimi devam ettiriyorum. Bu bana çok zor geliyor ekstradan. Ama daha sıkı, daha böyle görüntü olarak birebir olsun derseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Bazı ipler kayıyor, ayarlaması zor olabiliyor. O yüzden veya yeni başlayanlar için zorlandığınız yerlerde bu tekniği de kullanarak bu şekilde tabanlarınızı veya böyle parçaları sizler de rahatlıkla yapabilirsiniz. Zaten bunlar taban kurma teknikleriyle aynı bu kenarları. Bunu daha farklı şekillerde yapılmaları da var. İlk önce ilmek kaydırma ile yapıp daha sonra üzerine sık iğneleri yapıyorlar. Ama ben o şekilde, ben biraz pratikçiyim ekstra ve bu şekilde daha güzel de göründüğünü düşünüyorum açıkçası. Hani görüntü olarak herhangi bir çirkin görüntü yok. Şimdi aynı şekilde her birine üçer tane doldurarak devam edeceğim. Ben bu iple bunları yapıyorum ama örneği kurarken eğer görüntü gözükmezse, çünkü ip biraz koyu renkli olduğu için altın sarısı yansımalar olsa da içinde bir başka bir renkli de modeli sizlere göstereceğim. Çünkü bunda gözükmeme ihtimali var. Video çekerken tam görüntüyü yakalamamız biraz zor oluyor. Evet, son boşluğuma da geldim. Onun içerisine de 3 tane yapıyorum. 2 ve 3. Başta da dediğim gibi buraya 2 tane yapmıştım. Son ilmeği, yani bunu da 3'e tamamlamam için oraya da batıyorum. Ve bir tane daha yaptım. Diğeri zaten alttaki kapanıyor bunu üstüne yaptığım zaman. Ve sıradaki ilk ilmek tepesine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Ekstra bir zincir çekmeyeceğim. İpimi bu şekilde kesiyorum. Şu şekilde çekip sıkıladıktan sonra hemen bir yandaki ilmek boşluğundan arka tarafa doğru çektim ve arka tarafta bir düğüm atarak, biraz kısa kesmişim ama şu şekilde bir düğüm attım. Yine bir kere daha içerisinden geçirip ipimi sakladım. Bu ipte biraz bir sökülme durumu var maalesef. Ucundan ip atıyor ve yakma işlemiyle de maalesef ki erimiyor, yapışmıyor. O yüzden mümkün derece gizli saklarsanız, ben biraz kısa çektiğim için zorlandım ama şimdi bu şekilde yan parçalarım bitti. Şimdi fermuar kısmına gelelim.
Fermuar kısmında da boşluklar bu yan parçalara göre biraz daha aralıkları birbirine yakın. O yüzden yakın olduğu için her birine ikişer tane ilmek yaparak tamamladım. Yine aynı şekilde ipimi aldım. Arka tarafa ilmek çekmeden tutuyorum. İlk ilmeğimi çektim. Ve bir tane zincirle bağladım. Dediğim gibi bunu saymayacağım. Yanına 2 tane daha. Bu birinci oldu. Ve bu ikinci sık iğnem oldu. İpi de yine arka içinde gezdiriyorum. Her birine ikişer tane yapıyorum ben. Dediğim gibi sizin alacağınız kitin boşluklarının arasındaki sıklıkları, ipinizin kalınlığı sizin bunu kurmanızı değiştirecektir. Sadece önemli olan, dikkat etmeniz gereken tek şey arada boşluk kalmaması. Bütün ilmeklerin mümkün olduğu kadar hani birbirine yani benzer bir şekilde, hiçbir şekilde boşluk olmadan görüntü olarak şu şekilde düz, şu şekilde boşluksuz olması gerekiyor. Şöyle de tabir edeyim, şöyle gösterebilirim. Mesela ipiniz ince. Bunu 2 tane sayalım. 2 tane yaptınız yan yana. Şu şekilde aralarda boşluk kalmasını istemiyoruz yani. Bunlar olmayacak. Mümkün derece ilmekler birbirine yakın ve düz bir şekilde olduğu zaman doldurduğunuz sayılar idealdir demektir. Yani sizin için yeterli olacak demektir. Ne çok sıkı olması ne de çok gevşek olması gerekiyor. Bunları yani yavaş yavaş yaparken aslında çok rahat bir şekilde yani ördükçe bunlar tecrübe ediliyor. Yapa söke yapa söke, tabanlarda da aynı şekilde hiçbir zaman sabit bir taban kurulum sayısı yoktur. Eğer kendiniz örmüyorsanız, örneğin kenarlarında arttırmaları kendiniz yapmıyorsanız bu tabanlarda, çünkü çok çeşitli sayıda taban var piyasada ve hiçbirinin ne boşlukları ne boşluk aralıkları birbirine denk değil. O yüzden bunlar örerek yapa yapa öğrendiğimiz şeyler. Şimdi hemen bunu da tamamlayayım 2-2 yaparak sıra sonuna kadar. Evet, son boşluğuma da geldim. Buraya da 2 tane sık iğne yaparak bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi aparatlarımın işlemleri bitti. Şimdi ara körüğünü yapmaya geldi. Şöyle bir el ütüsüyle düzeltelim. Şimdi bunları kenara çekiyoruz ve modelimize başlayacağız. Modelimize başlamadan önce ölçü nasıl olacak? İlk her zaman ölçü sizin bu boşluktan bu boşluğa kadar olan mesafeniz. Benim mesafem bir boşluktan diğer boşluğa kadar 23 santim. Şimdi ben örneği kurarken kaç zincir çekeceğim? Onu da şu şekilde. Gördüğünüz gibi bir potluk yok, herhangi bir boşluk yok. Ölçüm bu ilmek sayılarıyla ayarlayacağım ben. Her birine ikişer tane yaptım. Sayalım kaç tane ilmek atmışız buraya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 39, 38, 40, 42, 46. Tam 48 tane ilmeğim var burada. Ben 48 tane yani artı 1 olarak 49 tane kuracağım örneğe göre. Trabzanlı bir örnek kurarsanız artı 2 yaparsınız. Hani o dönüşler sizin örgünüze göre değişecek. 48 tane zincir çekerek modelimi kurmaya başlayacağım. Dediğim gibi şu anda eğer gözükmezse bir başka renkle tekrar örneği sizlere
göstereceğim. 1 2 3 ve 48 artı 1 49'la ilmeklerimi çektim. Şu şekilde bir ölçelim. Gördüğünüz gibi biraz fazlalık var gibi gözüküyor şu anda. Ama tabii ki zincirin üzerine işlem yaptığımız zaman zincir zaten kısalacak. Hem sayılarımız burayla 1 olacak. Hem ölçüde aynı hizaya gelecek. Şu şekilde biraz gördüğünüz gibi fazlalık kısmı var. Ama o biraz sonra gidecek. Ben zincirlerin arka kısmını çevirerek şu düz çizgilere örneklerim, hani ilk oradan başlayacağım. Bir sıra boyunca her bir ilmeğe birer tane olacak şekilde sık iğne yapacağım. Zincir üzerine arkasını çevirdim zincirin ve her birine birer tane sık iğne yaparak, yani 49 zincir çektim. 48 tane zincirimi, sık iğnemi hemen yapıyorum. Evet, 48 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi ölçümüzü bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi, hatta şu anda sanki kısalığı da varmış gibi duruyor. Zincirden bayağı bir kısaldı ama çok az bir şey esnemeyle aynı hizaya gelecek. Bu renkle yaptım, yani en azından ölçüyü rahatlıkla gösterebilmek için. Şimdi tekrar örneği başka bir model ama başka bir renk üzerinden size tekrar yeniden göstereceğim. Sadece ölçü nasıl alınacak, yani ipinize göre nasıl ayarlama yapabilirsiniz, bunu görebilmeniz için aslında ben bunu bu şekilde başladım. Hani aynı ipi kullanacak olanlar için en azından görünmesini istediğim için bu şekilde başladım. Şimdi bir sırada örneğin kurulumuna başlayayım. Ondan sonra tekrar yeniden bir başka renk iple, daha açık bir renk iple modeli sizlere göstereceğim. Bir tane zincir çekiyorum ve geri dönüşümü yaptım. Geri dönüşümü yaptıktan sonra hemen ilk boşluğa, yani zincirin dibindeki ilk ilmek boşluğundan geçirerek bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bir yanındaki sık iğne boşluğuna bir tane yalancı sık iğne, yalancı trabzan, artık hangisini kullanıyorsanız bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Yani şu anda tığımda 3 tane ip var. Şu şekilde tığımda 3 tane var ve üçünü birden alıyorum. Bir yan boşluğa geçiyorum. Buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Üzerine alıyorum. Bir yan boşluğa geçip oraya yalancı sık iğne yapıyorum. Bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Üzerine aldım. Bir yan ilmek boşluğa bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bir ilmek kaydırma ve bir tane yalancı sık iğne. Bir ilmek kaydırma ve bir tane yalancı sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Son 2 ilmeğim var. Bir ilmek kaydırma yaptım ve bir tane de yalancı sık iğne ile sıra sonuna geldim. Bir tane zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Örneğim bu şekilde, böyle top top görünen bir örnek olacak. Hemen ilk sıradaki, yani dibindeki ilmekten başlayarak bir sıra boyunca her bir ilmeğe birer tane olacak şekilde bir sıra sık iğne yapacağız. Örneğimiz 2 tur. Bir taraftan sık iğne yapacağız. Bir yüzünden de modelimizi kuracağız.
Örneğimiz bu şekilde devam edecek. Dediğim gibi şimdi bu ip maalesef ki görünmediği için şimdi örneği bir başka renkle sizlere tekrar yeniden göstereceğim. Daha açık bir renkle kısa bir örnek olarak. Dediğim gibi bunu yapma amacım yani bu iple ölçü nasıl alınır, ölçünüzü nasıl ayarlayabilirsiniz daha rahat bir şekilde gösterebilmek için örneğin bu şekilde kurdum ki devam edebilmeniz kolaylaşsın. Hani kurabilmeniz kolay olsun diye. Şimdi daha açık bir renkte tekrar örneği şöyle bir 10 ilmekte göstereyim tekrar. 10 tane bir zincir çekelim. Hatta şöyle bir 15 ilmeğim olsun. Bir sıra sık iğne. Şimdi arka taraflarından yapmayayım. Çok uzun sürecek. Tek kanatlarına batarak zincirin bir sıra boyunca sık iğnemi yapıyorum. Demin yaptığım yöntemi de tekrar yeniden göstereyim. Burada bu beyazın üzerinde daha daha açık gözüksün. Zincirimi ters çevirip normalde şu anda yan birer kanatlarına batıyorum zincirin. Ters çevirip şu arkadaki görünen düz çizgiler, tek görünen düz çizgilere batarak şu şekilde alarak ipimi çıkarıyorum ve bu şekilde yapıyorum. Diğerini o şekilde yaptım. Arka kanatlara battım düz çizgilere. O zaman öyle yaptığınız zaman çok daha muntazam düz bir görüntü oluyor. Ve şimdi bu parçanın iki ucunu da monte edeceğimiz için iki taraftan da hem görüntü güzel olacak hem kolaylık olacak ilmekleri görebilmek için. Aradaki farkı şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi burası nasıl böyle tek çizgi halinde dururken burası ilmek halinde gözüküyor. Görüntü olarak daha düz. Ama şimdi ben bunları geri alayım benim. Şu anda işimi bozmasın. Şimdi örnek olduğu için bu şekilde yapıyorum. Ama dediğim gibi diğer türlü yaparsanız görüntü olarak çok daha güzel bir görsel elde edersiniz. Şimdi sık iğnelerim bitti. Son. Normalde bunu yapmam. Buraya da yapayım. Son sık iğnemi yaptım. Bir tane zincir çekip geri dönüyorum. Örgümü ters çevirdim. Zincirin dibindeki ilk ilmek boşluğuna batarak bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bu arada bu şart değil. İlmek kaydırmayla da başlamak zorunda değilsiniz. İsterseniz üzerine alıp yalancı sık iğne ile de başlayabilirsiniz. Bunun örneğin kurulumunda herhangi bir etkisi yok. Sadece önemli olan sıralarını karıştırmamız. Bir tane yalancı sık iğne yaparken bir diğerine ilmek kaydırma. Üzerine aldım. Bir yan boşluğa geçtim. Bir tane yalancı sık iğne yani üzerine aldım tığımın boşluğa battım. İpimi çıkardım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Üçünü birden geçirdim. Yalancı sık iğne veya dediğim gibi yalancı trabzan olarak kullanılıyor. Bir yan boşluğa geçtim. İpimi çektim. Tığımda 2 ilmek var. Tığımdaki diğer ilmeğin içerisinden geçirdiğimde ilmek kaydırma yapmış oluyorum. Üzerine aldım. İlmek boşluğuna battım. Çıkardım. Tığımda 3 tane var. İpimi aldım ve üçünden birden geçirdim. Bir yan boşluğa geçtim. İpimi aldım. Tığımın üzerindeki diğer ipin içerisinden geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Üzerine aldım bir yalancı sık iğne. Diğer boşluğa bir tane ilmek kaydırma. Bir tane yalancı sık iğne. Bir tane ilmek kaydırma. Hemen hızlı hızlı bitireyim. Ön taraftan örneği rahatlıkla görelim.
Son ilmeğime de ilmek kaydırma denk geldi. Bir tane zincir çekip örneğimi öne çeviriyorum. Gördüğünüz gibi örneğimiz bu şekilde gözüküyor. Ve şimdi bir sıra her ilmeğe birer tane olacak şekilde batarak bir sıra sık iğne yapacağım. Hemen bunu da hızlı hızlı yapalım. Dilerseniz ben bunu bir diğer yaptığım çantada, bakır rengiyle yaptığım çantada ben hem arkadan hem önden örnek kurarak yaptım. Bu şekilde iki tarafını da kullanabildim örgünün. Ama bu şekilde olduğu zaman doğal olarak bir ön yüzü olacak ve gördüğünüz gibi arka tarafı bu şekilde düz bir şekilde kalacak. Bunu bir sıra sık iğne bu şekilde şöyle geleyim göstereyim, tekrar söküp size bir de öbür türlüsünü de göstereyim, hani nasıl olduğunu görebilmeniz için. O da hani onu da kullanabilirsiniz, bu şekilde yapmanız şart değil. Hemen şu şekilde sık iğnelerle sıra sonuna geldiğim zamanki görüntüm şu anda bu şekilde. Şimdi dönüşte arka taraftan örneği kuracağım. Örneği de kuralım biraz ki ön taraftaki tam olarak görüşünü net olarak görelim. Bir zincir çektim, geriye döndüm, üzerine aldım. İlk başlarken alt sırada yalancı sık iğne ile başladığım için yine aynı şekilde yaptım. Üzerine aldım, boşluğa battım, ilk boşluğa ve bir tane yalancı sık iğne, bir yana ilmek kaydırma, bir tane yalancı sık iğne ve bir tane ilmek kaydırma, bir yalancı sık iğne ve ilmek kaydırma. Bu aynı yöne yapacağımız zaman ilmeklerin üstüne birbirine denk gelmesinin de bir önemi yok. Çünkü yeri gelecek, bu örnekle mesela arttırmalı bir iş yaparsanız, eğer arttırmalı bir çantanız yapacağınız zaman hani aklınız karışmasın. Aynı modelle arttırma yaptığınız zaman da sık iğne, ilmek kaydırmanın üzerine yalancı sık iğne de gelebilir veya yalancı sık iğnenin üzerine ilmek kaydırma gelebilir. Çünkü çift batacağımız için, artışlar olacağı için rahatlıkla artışlı bir çantada, yani modelde rahatlıkla kurabilirsiniz. İlmek kaydırmayla da bitirdim. Bir tane zincir çektim ve ön yüze döndüm. Ön yüzümden görüntüm bu şekilde. Eğer dediğim gibi her iki sırada da örnek kurup arkalı önlü kullanmak isterseniz de şimdi bir sırada aynı şekilde örnek kurarak devam edelim. Üzerine aldım. Demin gördüğünüz gibi ilmek kaydırma ile bitmişti. Döndüm. Üzerine aldım. İlk gelen boşluktan bir tane yalancı sık iğne. Bir yan boşluğa ilmek kaydırma. Bir tane yalancı sık iğne. Bir tane ilmek kaydırma. Bunu yaptığımız zaman da şöyle bir görüntü oluyor. Doğal olarak örneğin düz tarafı arka tarafa düşmüş oluyor. O yüzden zaten çift taraflı kullanabiliyoruz. Şimdi bir burada olacak. Burası sık iğne olarak gözükecek. Bir burada da örneğin düzü düşmüş olacaktı eğer aynı şekilde yapmaya devam etseydim. Ama buna gerek yok. Zaten hani şeyin iç tarafını yani dış tarafında olması bizim için yeterli olacağı için, bir yüzünde olması. Ama sadece en azından çift taraflı da kullanabileceğiniz için, onu göstermek için bu şekilde bunu da yaptım. Gördüğünüz gibi burada örneğin, çünkü arka tarafında herhangi bir görüntü olmadığı için burada sanki normal düz sık iğne varmış gibi gözüküyor zaten. Ama arka tarafa döndüğüm zaman yine arka taraf, pardon, bunu ilmek kaydırma yapacaktım. Bir tane zincir çektim, geri döndüm. Gördüğünüz gibi örneğin
Yüzü burası. Ön tarafı burası. Bu taraf arka taraf. Şimdi buradan gene aynı şekilde örnek kurmaya devam ettiğim zaman bu sefer arka tarafta da aynı şekilde bir sıra örnek kurulmuş olacak. Bir de onun görüntüsünü görün. Yani ister sık iğneli, isterse de arkalı önlü aynı örneği kurarak devam edersiniz. Tercih size kalmış olur. En azından bir başka projede belki o şekilde kullanmak istersiniz. Şu anda benim bu yapacağım örnekte pek hani ipte görünmeyeceği için bu. Yani model görünecek ama hani iki taraflı gitmemin bir anlamı olmayacağı için bu şekilde yapmadım. Gördüğünüz gibi şimdi burada bir örnek var. Hemen çeviriyorum. Örnek bu tarafta. Sık iğneli olan görüntü bu şekilde. Örnekli, arkalı önlü örnekli olduğu zaman da görüntü bu şekilde olacak. Hangi görüntü daha çok hoşunuza giderse ve benim tercihim aslında bu sık iğne yerine ben örnek kurma taraftarıyım. Arkalı önlü örnek kurarak buradaki bu boşluklar bu kabartıların daha çok öne çıkmasına sebep oluyor. Aradaki sık iğne sanki biraz modeli düzleştiriyor gibi geliyor. Ama dediğim gibi bunda görünmeyeceği için gördüğünüz gibi sadece bir kabarıklıklar gözükecek ama sık iğnenin olması ve olmaması pek bir şey değiştirmeyecek burada bu ipte. O yüzden ben bu şekilde yapacağım. Ama dediğim gibi siz hangi görüntü daha çok hoşunuza giderse onun üzerinden örneğinizi devam edebilirsiniz. Bu şekilde burası arka taraf, burası ön yüzümüz. Şimdi ne kadar öreceğiz? Şimdi onu belirleyelim. Buradaki ölçüyü de şu şekilde yapacağız. Şuradaki boşluk, bu mesafe bizim için önemli. Burada bir boşluğumuzun olması gerekiyor. Bu silindirleri birleştirdiğimiz zaman, çantamızı birleştirdiğimiz zaman burada bir boşluğumuz olması gerekiyor. Onu da şu şekilde ölçtüğüm zaman 1, 2, 3, 4, 5. Şu uçtan şu uca kadar alırsam eğer arada 5 tane boşluk kalacak şekilde 5 tane boşluğu bırakacağım. Ve bunların içine 3'er tane kurmuştum. Dikerken de her ilmeğe birer tane denk gelmesini istediğim için. Çünkü kabarıklık olmuyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Birebir dikeceğiz kenarlarını. Şimdilik 5 tane dedim ama gene ördükten sonra ölçüyü tam olarak net bir şekilde tekrar sizlere göstereceğim. Bu 5 tane hariç 2, 3, 4, 5 tane hariç geride kalanları sayıp sıramı ona göre ayarlayacağım. Bu dönüş çantanın etrafında dönecek olan sıra, bunu dümdüz ördüğüm zamanki sırayı o şekilde belirleyeceğim. Şimdi örgümü öreyim. Ölçümü. Yani gördüğünüz gibi tam bir ölçüsü var. Bu şekilde birebir buraya montajını yapacağız. Çantanın. Öreyim. Ördükten sonra bu ekleme yerlerini de gene beraber yapacağız. Birleştirme yerine geldiğim zaman tekrar görüşelim. Evet, ben çantamı istediğim boya getirdim. Tam şu şekilde size demiştim 5 tane burada boşluk bırakarak 1, 2, 4, 5 şu kadar. Bu 5 tane boşluğu bırakarak diğer deliklerimde de 3'er tane vardı. Toplam 20 deliğim, 25 deliğim vardı. 20 deliğime 3'erliden tam 60 sıra olacak şekilde parçamı ördüm. Zaten başlangıç ve bitiş kısımlarımızı zaten ölçüye göre almıştık. Fermuarın ölçüsüne göre almıştık. Tam 60 sıra olacak şekilde ördüm. Şimdi bu kenarlarımız düzgün. Birleştirme yapacağımız yerler düzgün. Ama bu yan kenarlarımız değil. Şuradan göstereyim, ben bir kenarını yaptım. Bu kenarım düzgün değil. Gördüğünüz gibi bu kenarımı da birer sıra, hani her ilmeğe bir tane olacak şekilde sık iğne batarak burasını da düzgün hale getirdim. Şimdi aynı şekilde şuradan kaldığım yerden diğer kenarını da beraber yapalım. Ondan sonra
Yapışkanlı telayla içerisine bir kaplama yapacağız. İpim biraz yumuşak olduğu için tok durması için gerekli. Gene astar olacak ama astarın altında bize destek bir besleme gerekli. O yüzden beslemeyi de o şekilde yapacağım. Düzültüp tarafa kalması gerektiği için alt kısımdan şu şekilde hemen son battığım ilmeğe batıyorum. Burada köşelerde 3 tane falan yapmamıza gerek yok. Çünkü köşe dönüşlerimizin bize bir şeyi yok. O yüzden hemen battığım yerden sıradakinden devam ederek bir tepeye bir araya, bir tepeye bir örnek tepemiz var. Bir sık iğne boşluğumuz olduğu için bir sık iğne boşluğuna, bir tane de tepe boşluğuna gelecek şekilde sıra sonuna kadar sık iğne olarak devam edeceğim. Yani tam 60 tane sık iğne yapmış olacağım bu kısma da. Evet, şimdi kenarını geçtim. Bunu bitirdim. Şimdi tilamızı yapalım. Bu örneğimizin ön yüzü. Bilmiyorum gösterebiliyor muyum tam olarak ama gerçekten çok tatlı bir örnek. Hani duruşu harika. Arka tarafı düz. Arka tarafında herhangi bir şey yok. Deseni sadece ön tarafa kurdum. Bu şekilde net bir görüntü. Yakından tabii ki daha da belli. Şimdi telasını yapıştıralım. Şu şekilde biliyorsunuz yapışkanlı telalar satılıyor. Besleme telaları. Tam ölçü olacak şekilde, daha doğrusu tam ölçü demeyeyim, biraz kenarlarından buralarına birleştirme yapacağım için boş bırakmam gerekiyor. Biraz yamuk kesmişim ama onu şimdi düzelteyim. Şu birleştirme yerlerinden biraz kısaltarak şu şekilde iyi. Sadece şuralarda bir genişlik var. Hemen onların fazlasını da alayım. Biraz. Bunlar bizim için gerçekten çok büyük kurtarıcı. Çünkü bazı yumuşak iplerde gerçekten besleme olmadan çantanın formunu rahat bir şekilde yakalamamız biraz zor oluyor. Her şeye de kanvas kullanamıyoruz veya keçe kullanamıyoruz. Tabii bunun yerine ince keçe kullanabilirsiniz. Kalın keçe biraz zor olur ama ince bir keçe de besleme olarak kullanabilirsiniz. Şu anki ölçüsü benim için yeterli. Kenarlarından da payım var birleştirirken bana sıkıntı yapmasın diye. Şimdi telamı açıyorum. Şöyle açtım. Ve şu son sırası hariç, birleştirme yapacağım yer hariç güzelce şöyle koyarak yapıştırıyorum. Şu şekilde yavaş yavaş çekerek hem yapıştırıyorum hem çekiyorum. Astar geleceği için kenarları o kadar da önemli değil. Çünkü astarsız sadece telayla bu işi yapamıyoruz maalesef. Astar çantanın çok daha net, çok daha temiz ve çok daha düzgün olmasını sağlıyor. Alt kısmını da biraz yamuk kesmişim. Dediğim gibi astar olacağı için sıkıntısı yok. Şu şekilde güzelce el ütüsüyle yapıştırdım. Gördüğünüz gibi kalıp gibi oluyor. Yani çok güzel form veriyor gerçekten bu yapışkan telalar. Şimdi artık
Çantalarımızın tüm parçaları hazır ve artık montaj işlemine geçebiliriz. Şimdi tüm parçalarımız hazır ve artık birleştirme kısmına geçiyoruz. Bir tane yuvarlak kenarımdan aldım. Ben şu şekilde yapıyorum. Bu başlangıç yerimiz, ilk başladığım nokta. Buradan başlıyorum. Yani daha doğrusu birkaç ilmek önünden başlıyorum ki bu da arada kaybolsun ve bizim çantamızın arasından gözükecek olan boş kısımları temiz görüntü kalsın diye. Şuradan tığımı taktım ve buradan bir ilmek, bir zincirle bağladım. Örgüm şu anda elimde, aparatımın ön yüzü bana bakıyor. Örgüm de burada. Örgümü elime aldım. Örgümün ters yani iç tarafı bana bakacak şekilde duruyor. Ve üst üste getirdim. Şu anda bu zincir ilk battığım yer ilmek olarak sayılmadığı için aynı yere bir kere daha batıyorum. Ve ilk gördüğüm ilmek. Benim çünkü ilmek sayılarım birebir. Hani eksik kalmaması için ilk baştaki birinci ilmekten alarak içinden ipimi geçirdim. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bunu dilerseniz ilmek kaydırma şeklinde de yapabilirsiniz ama ilmek kaydırmada kenar görüntüsü biraz farklı gözüküyor. Hani onu da gösteririm. Hangisi hoşunuza giderse onu yaparsınız. Ben sık iğne olarak tercih ediyorum. Şimdi sıradaki ilmeğime battım. Burası tam başlangıç yeri olduğu için biraz zor girdi. Karşı taraftaki sıradaki ilmeğime de battım. İpimi ikisinden birden geçirdim. Ve bir tane sık iğne yaptım. Sıradaki ilmeğime battım. Karşıdan da şöyle eklediğimiz zaman şu şekilde bir görüntüsü olacak. Ön taraftan düz kısım. Bunu isterseniz örgünüzü öne alıp bunu ters tutup da yapabilirsiniz. Aslında öyle mi yapsak? Sanki öyle yapsak daha güzel olacak gibi. Şimdi söktüm. Şöyle yapalım. Aparatımızın tersi, örgümüzün düzü olacak şekilde yapalım. Birleştirme yerimiz, bu sık iğne yerlerimiz bizden, yani çantanın ön tarafına kalacak şekilde olsun. Bir tane zincir çektim. İlk ilmeğime battım. Demin burada da battığım ilk ilmeğe batmıyorum. Bu sefer bu taraftan geliyorum. Burasını, başlangıç yerini, demin buradan başlamıştım başlangıç yerini saklamak için. Şimdi bu taraftan başlıyorum. Başlangıç yerini saklayayım diye. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi farkı zaten göreceksiniz. Ama dilerseniz öbür tarafı hoşunuza giderse öbür türlü de yapabilirsiniz. Bu görüntü olarak sizin tamamen gözünüze nasıl hoş gelmesinle alakalı. Şimdi bir de böyle görelim. Şimdi gördüğünüz gibi arka tarafında burası kaldı. Yani sık iğnelerin ters tarafı kaldı. Ön tarafta daha düz bir görüntü olacak. Şöyle bir hat halinde gidecek. Tam devamını yapmadan net bir şekilde gösterebilir miyim bilmiyorum. Pardon, kamerayı da salladım. İlmek kaydırma ile birleştirmeyi de göstereyim. İlmek kaydırma ile birleştirme yaptığım zaman ben genellikle iki parçayı birbirine eklerken biliyorsunuz sık iğnelerimizin iki tane kenarı var. V şeklinde. Arka lobu, ön lobu. Öndeki benden yana olan parçanın arka lobunu, diğer aparatımın da benden yana olan iç, yani her iki parçanın da iç sık iğnelerin iç boşlukların iç loblarına batarak alıyorum. İkisinden birden geçirdim. Tığımda iki tane var. Çektiğim ipi tığımdaki ipin içerisinden geçiriyorum. İç tarafındaki olan kısmından aldım. İlmeğin içteki kanadını aldım. İpimi çektim, ikisinden de geçirdim
ve tığımdaki ipin içerisinden geçirdim. İç kenarlardan aldım ve geçirdim. Bir iki tane yapayım, ikisinin aradaki farkını net bir şekilde görelim. Şu şekilde. Birinde net bir şekilde dışında bir hat oluşuyor. Bu şekilde durduğu zaman çantanın kenarında bir hat oluyor. İlmek kaydırma ile birleştirdiğimiz zaman o hat yok oluyor. Şu şekilde. Daha düz, daha temiz, daha net bir görüntü var. Hangisi hoşunuza giderse ikisinin de, yani ikisi de çok gerçekten temiz görüntü. Şu şekilde göstereyim. Çantamız böyle duracak. Önden görünüşü bir şöyle bir kabartı var. Diğerinde daha düz bir görüntü var. Şimdi ben sık iğneli yapmak istiyorum bu sefer. O yüzden sık iğneli devam edeceğim. Ben her iki ilmeği birden alıyoruz karşılıklı. Ve tam 20 tane boşluğumun üzerinde 3'er taneden tam 60 tane ilmeğim var. 60 tane ilmeği karşılıklı birleştireceğim. Sonra diğer kısmını birleştireceğiz. En sonunda fermuar kısmını birleştirerek çantamızı tamamlayacağız. Evet, artık son ilmeklere geldim. Şu şekilde bakıyorum. Başlangıcım burada. 1, 2, 3, 4 ve tam 5 tane kalacak şekilde örgümü bitiriyorum burada. Son 2 ilmeğim. Bir zincir çekeceğim. Bunu daha sonra saklayacağım. İç tarafını çekip gördüğünüz gibi görüntüm bu şekilde. Ufak böyle yanından bir kabartması var gibi gözüküyor örgüm. Buradan da böyle muntazam bir görüntüsü var. Ağız kısmı da bu şekilde kalacak. Şimdi hemen ben diğer tarafını da birleştireyim. Geleyim. Evet, iki tarafını da birleştirdim. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir görüntüsü var şu anda. Şimdi fermuar kısmını da birleştirip çantamızı artık bitirebiliriz. Şu şekilde bir tane zincir çekeyim. Şimdi fermuar kısmını elime aldım. Şu şekilde iç tarafına alıyorum. Aynı yan tarafları birleştirdiğimiz gibi. Dediğim gibi zaten ilmekler tam olarak birebir. Sayıda bir eksik veya fazla yok. O yüzden zaten tam gelecek. Şu şekilde şu ilk ilmeği de, bu iki ipi bilerek buradan başladım ki sonra bu ikisini saklamam daha kolay olsun diye. İlk ilmeğim burada. İlk ilmeğime taktım. Aynı şekilde karşıdan da fermuar kısmından da ilmeği aldım. İkisinin içinden geçirdim. Ve sık iğneyle birleştirdim. Aynı şekilde burasını da ilmek kaydırmayla da yapabilirsiniz. Hangi görüntü hoşunuza giderse. Ben şimdi yanları böyle yaptım. Farklılık olmasın. Burasına da aynı şekilde yaptım. Ben bu kabartılı görüntüyü seviyorum açıkçası. Görüntü olarak benim hoşuma gidiyor. O yüzden bunu kullanıyorum. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi başladım. Hemen ilk ilmekten birebir olacak şekilde hemen ekliyorum.
sonuna kadar geldim. Gördüğünüz gibi birebir tam sayı olacak şekilde denk getirmiştik zaten. Her bir ilmeğe birer tane karşılıklı gelecek şekilde birleştirmemi yaptım. Yine bir zincir çekeyim. İpimi saklayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi içerisindeki besleme telasından kaynaklı ne kadar dik bir duruşu var. Normalde yumuşak bir ip bu kadar net bir şekilde durmuyor. Ama bu haliyle çok güzel. Şimdi hemen öbür tarafını da birleştirip geliyorum. Evet, çantamız bitti. Ben bütün iplerini de sakladım. Şu şekilde içini tekrar sizlere de göstereyim. Tabii ki dediğim gibi astar yapılacak. Gerekli çünkü. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi çok tatlı ve bayağı bir kullanışlı, günlük kullanım için de bayağı bir uygun oldu. İçerisinde rahatlıkla telefon, cüzdan, parfüm, anahtar, her türlü şeyi rahatlıkla alabilecek bir boyutta. Görüntü olarak küçük gibi durabilir ama gerçekten bayağı içerisi geniş oldu. Son bir süsleme yapalım. Bir tane şu şekilde handmade yazılarından var. Onu şu şekilde önünü şurası yapalım. Tam orta kısmına şu şekilde gelecek şekilde takıyorum. Arka taraftan çıkardım şu şekilde. Ve şöyle bastırarak taktım. Ve fermuarımı kapattım. Ve gördüğünüz gibi çok şık bir çantamız oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abonabilir. Bir yorum ve kalp bırakarak beni derecelendirebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Bunlar bizim için gerçekten çok önemli. Çok büyük emekler harcıyoruz bu videolar için. Bir beğeni atarsanız ve yorum yaparsanız çok memnun olurum. Herhangi bir hatam olduysa affola diyorum. Ve bir dahaki yeni bir projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.